Kazakistan ve Moğolistan ülkelerinin sınırı bulunmasa da birbirlerine çok yakındırlar ve aralarına Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti girmekte. Bugünkü videomuzda Kazakistan ve Moğolistan'ı bir senaryo olarak savaştıracağım. İlk olarak günün birinde iki ülke arasında anlaşmazlıklar giderek tırmanmaya başladı. Sebebi ise Kazakistan'ın Moğolistan'a çok yakın bir yerinde değerli altın madenlerinin bulunmasıydı. Bu olay Moğolistan'ı öfkelendirdi. Yani Moğolistan bu altın bulunan yeri sahiplenerek burada tarihi bir hak iddia ederken Kazakistan'da bölgedeki etnik Kazak nüfusunu koruma bahanesiyle askeri varlığını artırıyordu. Bu olay iki ülkeyi potansiyel bir savaşın eşiğine getirdi. Moğolistan askeri gücünü arttırmak için Çin'den insansız hava araçları satın alırken Kazakistan'da Rusya ve Türkiye'den yeni nesil savaş uçakları ve füze sistemleri tedarik etmeye başladı. Bu arada Moğolistan hemen sınırdaki bir Kazak askeri üssüne yönelik saldırı düzenledi. Kazakistan'da bunun bir provokasyon olduğunu duyurarak orduyu tam savaş durumuna geçirdi. Ardından iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler sonuçsuz kaldı ve birkaç hafta içinde savaş fiilen başladı. Moğolistan savaşın ilk aşamasında Kazakistan'ın doğusundaki Tarbagatay bölgesine büyük bir kara harekatı başlattı. Çin Halk Cumhuriyeti ise topraklarının Moğol ordusu tarafından kullanılmasına izin verdi. Zırhlı araçlarla desteklenen Moğol süvari birlikleri Kazakistan'ın sınır savunmasını hızla aşarak ilerlemeye başladı. Ancak Kazakistan'ın modern hava kuvvetleri kısa sürede devreye girerek Moğol birliklerini bombalamaya başladı. Kazakistan, Rusya'dan aldığı Su-30 ve Türkiye'den aldığı SİHA'larıyla Moğolistan'ın kara birliklerini durdurmayı başarsa da Moğolların elinde bulunan Çin menşeili gelişmiş hava savunma sistemleri Kazak jetlerine karşı ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Bu arada Kazakistan'da Rus menşeili S-400 hava savunmalarını aktif hale getirdi. İki ülkede hava üstünlüğünü ele geçirmek için uçaklarını kaldırınca yoğun bir hava çatışmaları başladı. Fakat her iki tarafın hava savunmaları da devreye girerek füze atışı gerçekleştirdi ve havada dolaşan uçakların bir kısmını vurarak düşürdü. Bu sırada Moğolistan, Kazakistan'ın askeri altyapısını çökertmek için balistik füze saldırıları düzenleme planları yapıyordu. Fakat bunun için de Çin'e ihtiyacı vardı. Derken Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi bir talep mektubu gönderdiler. Bu mektupta şunlar yazıyordu: "Sevgili müttefiğimiz Çin, balistik füzelere ihtiyacımız var. Bize makul bir ücret karşılığında satış yapar mısınız?" Bu yazıdan sonra Çin tarafından da cevap mektubu olarak şu mesaj gönderildi: "Evet, size uygun fiyata balistik füze gönderebiliriz. Kazakistan'ı yenebilirseniz daha fazlasını da gönderip ordunuzu daha da güçlendirebiliriz," dediler. Bu olaydan sonra balistik füzeleri alan Moğollar Kazak başkenti Astana ve Almatı'ya yönelik füze saldırılarında bulundu. Ardından bu saldırılar Kazakistan halkında büyük bir paniğe yol açtı. Kazakistan ise buna karşılık Türkiye ve Azerbaycan ile önemli askeri işbirliği yaparak büyük bir ortaklık kurdu. Böylece Türkiye ile Azerbaycan'dan Kazakistan'a füze yardımı yapıldı. Kazaklar intikam için Moğolistan'ın başkenti Ulanbator ve önemli sanayi tesislerine füzelerle saldırarak misilleme yaptı. Moğolistan bu arada Çin'le yeni bir stratejik ittifak kurarak askeri malzeme desteği aldı. Çin bu savaşta açık bir şekilde taraf olmamaya çalışsa da Moğollara insansız hava araçları ve radar sistemleri de sağlıyordu. Buna karşılık olarak Kazakistan'da bu kez ABD'den yardım talep etti. Yani Kazaklar ABD'ye bir mesaj göndererek şunları söyledi: "Sayın Amerika Birleşik Devletleri, Moğolistan ve onun müttefiki Çin'e karşı bizi desteklemeniz gerekmektedir. Acil olarak bize modern silahlar ve saldırı sistemleri gönderin," dedi. Bunun üzerine Amerika yardım teklifini kabul etti, fakat bu olay Rusya'yı sinirlendirdi ve ardından Rusya Kazakistan'a olan desteğini durdurma kararı aldı. Bu olay Kazakistan'ı az da olsa etkiledi, fakat Türkiye ve Azerbaycan koşulsuz olarak kardeş ülkesi olan Kazakistan'a desteğini ne olursa olsun devam ettirecekti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Kazakistan'a modern silahlar, tanklar ve hava savunma sistemleri gönderimini gerçekleştirdi. Fakat bu yardımlar parasız değildi. ABD bir şart koşmuştu: ülkedeki altın madenlerinin bir kısmını işletmesi karşılığında vermişti. Amerika artık ülkenin kuzeyinde altın çıkartıp kendi ülkesine göndermeye başlamıştı. Fakat Moğolistan bu anlaşmayı öğrendi ve Kazakistan'ın altın madenlerine hedef alacağını duyurdu. Ardından Moğollar Çin'den de istihbarat desteği alıp ülkeye gizli ajanlar sokarak bu maden yuvalarına bomba yerleştirdi ve patlattı. Bu olay Amerika Birleşik Devletleri'ni çılgına döndürdü ve bu kez desteğini daha da arttırarak kendi ordusundan bizzat asker desteği göndereceğini söyledi. Ardından Amerikan ordusu 5000 kadar profesyonel askerini Kazak topraklarına gönderdi ve bunları Kazakistan devletinin ordusuna kattı. ABD asker gönderdiği için artık Türkiye ve Azerbaycan'ı da destek konusunda kimse durduramayacağı için
onlar da 5000'er adet asker gönderimi yaptılar ve Kazak devletinin himayesine verdiler. Kazakistan ise hemen bu askerleri kargo uçağına bindirerek en yakın Moğolistan topraklarına havadan bıraktı. Böylece Amerika, Türkiye, Azerbaycan ve Kazak ordusu ortak harekat ile Olgi bölgesini ele geçirdiler. Ardından Hovd ve Uvs isimli Moğol bölgelerini de ele geçirdiler. Bu 4 ülkenin ordusu hızla Moğolistan'ın ortalarına doğru ilerleyip hakimiyeti altına geçirdiler. Fakat bu arada Çin Halk Cumhuriyeti de Moğolistan'a asker desteğinde bulunmaya karar verdi ve yaklaşık 50.000 civarında askerini Moğollara hibe etti. Böylece Moğolistan güç kazandı. Çinlilerin de gelmesiyle Kazak, Amerikan, Türk ve Azerbaycan orduları geriye doğru püskürtülmeye başlandı. Kısa sürede Hovd ve Uvs'a kadar Moğol topraklarını geri kurtardılar. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri daha fazla askeri yardım yapması gerektiğini biliyordu. Fakat bunu ücretsiz bir şekilde yapmaya yanaşmıyordu. Türkiye de bu arada kardeş ülkesinin topraklarını savunmak için daha fazla asker gönderme seçeneğini onayladı ve bu kez 30.000 civarında bir ordu göndereceğini duyurdu. Ardından Türk askerlerinin de gelmesiyle Moğolistan topraklarında karasal çatışmalar şiddetlenerek artıyordu. Moğol birlikleri ağır asker kaybına uğrasa da Çin ordusu aktif bir şekilde çatışmaya devam ediyordu. Bu arada Moğol birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak dağlık arazide pusu kurup gerilla savaşı başlattılar ve Kazak birliklerini yavaşlatmaya çalıştılar. Bu sırada Kazakistan, Türkiye'den hava savunmalara yakalanmayan Kaan isimli hayalet savaş uçağını satın alma girişiminde bulundu. Türkiye ise yaklaşık 200 milyon dolar karşılığında bir tane satışta bulundu. Ardından Kazakistan bu uçağı alıp Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırarak kritik askeri tesisleri imha etmeye başladı. Moğolistan ise bunun üzerine Çin sınırına yakın bir bölgeye çekilerek savunmasını burada güçlendirmeye başladı. Moğolistan, Çin'in savaşa doğrudan müdahale etmesini sağlamak için sınırdaki bazı Çin'e ait askeri tesisleri vurmaya teşebbüs etti. Ardından Moğollar bunu Kazakistan'ın yaptığını iddia eden söylemde bulundu. Çin bu olayı araştıracağını ve eğer doğru çıkarsa çok sayıda ordusunu sahaya süreceğini söyledi. Çin bunu araştırdığı sırada Kazakistan ve müttefikleri atağa geçtiler ve Moğolistan ile Çin ordusunu geriye doğru iterek ilerleyişlere başladılar. Fakat bu arada ABD ve Rusya savaşın bölgeye yayılmasından endişelenerek diplomatik müdahalelerde bulundu. Birleşmiş Milletler iki ülke arasındaki savaşı sona erdirmek için barış görüşmeleri başlattı. Ancak Kazakistan, Moğolistan'ın batısında ele geçirdiği topraklardan geri çekilmeye niyetli değildi. Moğolistan son bir karşı saldırı başlatarak Kazak birliklerini püskürtmeye çalıştı. Ancak lojistik yetersizlikler nedeniyle bu saldırıda başarısız oldu. Savaşın birinci yılında Moğol tarafı büyük kayıp vermişti. Ardından Moğolistan, savaşın yarattığı ekonomik kriz nedeniyle çatışmaları sürdüremez hale gelirken Kazakistan'da ele geçirdiği topraklardan çıkartılması için uluslararası baskılar görmeye başladı. Bu arada Çin, tesislerine yapılan saldırıların Moğolistan tarafından sabotaj şeklinde yapıldığını anladı. Böylece artık desteğini tamamen kesmek zorunda kaldı. Çin'in bu tutumu Moğolistan'da büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Moğollar artık müttefiksiz kalmıştı ve müttefik arayışına girdiler. Kazakistan'ın Moğolistan karşısında elde ettiği avantaj uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Kazakistan ve yardımcıları Moğolistan'ın ortalarını dahi geçmiş ve 4'te 3'lük topraklarını ele geçirmeyi başarmıştı. Bu sırada Moğolistan, Çin'den beklediği desteği alamayınca bu kez Rusya'ya yönelmeye başladı. Ardından Rusya'ya bir mektup göndererek şunları söyledi. Sevgili Rusya Federasyonu, bize acilen ordu desteği gönderirseniz savaş bitiminde yeni kurulacak Moğolistan üzerinde siz de söz hakkına sahip olursunuz, dedi. Ardından Rusya da bunu onayladı ve bu fırsatı kaçırmayacağını belirterek 100.000 kişilik büyük bir ordu gönderimi sağladı Moğolistan'a. Rus askerlerinin de gelmesiyle Kazakistan aldığı topraklardan hızlı bir şekilde geriye doğru püskürtülüyordu. Rus güçlerinin desteği sayesinde Moğolistan orta bölgeleri geri kurtarmıştı. Fakat Türkiye, Azerbaycan ve ardından Pakistan'ın da ordu yardımı getirmesiyle çatışmalar orta bölgede tıkanıp kaldı. Savaş burada son bulacaktı. Çünkü iki tarafın müttefiklerinin güçleri eşitti ve savaş çıkmaza girdi. Böylece sınırların böyle kalmasından dolayı burada Kazakistan, Türkiye, Amerika, Azerbaycan ve Pakistan'ın söz hakkı bulunduğu yeni bir Doğu Asya Kazakistanı adında bir devlet kuruldu. Geri kalan Moğol topraklarında ise Rusya'nın söz hakkı bulunduğu yeni bir kukla Moğolistan kuruldu. Böylece savaş son buldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.